erkeklerin hizmet verdiği pavyon. Kadınlar geliyor, inanılır gibi değil gerçekten. 40 milyonluk bir kentte geceleri ne yapıyorlar hiç merak ettiniz mi? Tokyo'nun buranın gerçeklerinden ya. Bu kadar ilginç yer şu ana kadarki Tokyo gezimde görmedim. 23 dolara sınırsız et restoranına gelmişiz. Uyarı yapalım. Bu videoyu çocuklarınızla izlemeyin. Aha, ilk defa çöp gördüm. Ya bir de burayı rahat rahat çekemiyorum. İnsan ister istemez bir geriliyor. Şu an Tokyo'nun Aksaray'ına gidiyoruz. Dünyada en zor yapılan balıklardan ve yanlış pişirilirse insanı zehirleyen balık fugu. Anlamadım ama içeride kızlar da olabilir çünkü. Hadi gel bakalım bir ne olacak. Gel ya spontane. Ben çıkınca anlatırım size. Maksat ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz, gel. De bak şu sağ tarafı çek. Oo, perişan haldeler. Hazırsak artık Tokyo gece hayatına başlayabiliriz. Size ekranlarınızın başında iyi seyirler, bize de güzel bir akşam olsun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Japonya'nın Tokyo kentinden herkese merhabalar. 40 milyonluk bir kentte geceleri ne yapıyorlar hiç merak ettiniz mi? Bundan önce Osaka'da size gece hayatını göstermiştim. Ama bu sefer Tokyo'yu çekmeye karar verdim. Çünkü yine yanımda Cem var. Birlikte ne yapıyoruz, nereye geziyoruz bugün abi? Şu anda Shinjuku'dayız. Bu gördüğünüz ışıltılı binaların içlerine doğru gireceğiz hep beraber. Sonuna kadar izleyeceğiniz bir bölüm hazırlayacağız. Hem Japonya'nın gece hayatı kültürünü hem mekanlarını görüp aynı zamanda kendimizi deneyimlemek istiyoruz. Size ekranlarınızın başında iyi seyirler, bize de güzel bir akşam olsun. Şu anda Tokyo'nun Shinjuku semtindeyiz, bölgesindeyiz. Burası geceleri bambaşka bir dünya oluyor. Ve benim şu ana kadar Tokyo'da gerçek Tokyo'yu, gerçek Japonya'yı şehir anlamında hissettiğim en güzel yer burası. Burada dükkanlar, restoranlar, barlar, kafeler, AVM'ler ne ararsanız var. Şimdi hem burayı gezmeye başlayacağız hem neon ışıklarının artık yanmaya başladığı akşam saatlerinde gece nasıl görünüyor onu göreceğiz. Ama açız. Önce bir yemek yiyelim Cem. Karnımızı bir doyuralım. Bir et yiyelim. Vücuda et girsin. Değil mi? Bu garibanlar bir et yesin artık. Hazır gece hayatı videosu. Hayır. Enerji lazım. Hayır, bize. garibanlar et yesin diyor ama ülkede sebze Zaten. daha pahalı. Enteresan bir şekilde. Cem burada yaşıyor. Japon eşi var. 2 yıldır burada artık hayatına devam ediyor. İnternetten konuştuk, Instagram'dan. O da burada içerikler üretiyor. Beraber geziyoruz. Ülkenin en kuzeyinden en güneyine kadar bisikletle gezmiş. Zamanında gemileri yakmış korona döneminde. Sonra zaten görüştüğü eşi, önceden kız arkadaşı, demiş ki abi ben gezdim, Japonya yeter, ben burada yaşarım, hadi evlenelim. Sağ olsun kabul etti. Kabul etti. Eşi de Japon, o yüzden Japonya'da yaşayan iyi bir yol arkadaşımızla bugün keşfe başlayalım. Nereye geldik? İçlere doğru biraz daralım bakalım. Çok enteresan oldu ya neon ışıklar yanınca. Yani Tabii daha hava karardı mı daha da enteresan olacak görüntü. burada var ya bak, imkansız aç kalmak. Yani o kadar canlı ki ne yiyeceğinizi şaşırıyorsunuz. Şimdi biz nereye gidiyoruz abi? Şu solda Don. açık mı? Açık. Burada et yemeye geldik. Bunlar yakiniku diye geçiyor. Hani bir Japon mangalı, barbekü. Kore'ye de gitti. Hani Kore Evet. barbeküsü meşhur ya. Bir benzeri var burada. Önüne bir ızgara koyuyorlar. İstediğin eti alıyorsun, kendin pişiriyorsun. İnsanlar hafta sonu geliyor buralarda, kalabalıkta akşamüstü bir yemeğini yiyor, demleniyor, sonra parti. Yani arkalara doğru, belirsizliklere doğru gidiyorlar. Biz de o zaman önce bir yemek yiyelim. Karnımız doysun. Şurada fiyatları yazıyor. Ribeye 1000 yen gayet uygun. 7 dolar falan. Vallahi güzel görünüyor hepsi abi, baksana. Wagyu'nun bir benzeri, Wagyu'nun Deneriz onu da. Yer var mı bakalım. yer var gibi. Cumartesi günü olduğu için yer bulmak çok zor. Tüh. Abi işte vallahi var ya, bu ülkenin en büyük sıkıntısı nüfus. Yetmiyor ya, yer yok çünkü yine. Yeme içme, hafta sonu rezervasyon yoksa aç kalıyorsun. Önceki bölümde de aynı şeyi yaşadım ben. Bir yer bulacağız bir şekilde. Bir de bir vakit, tam da kalabalık olmayan bir vakit ama Evet. hep herkes bildiği için rezervasyon yapıyor önceden. Bakacağız artık, şuradan bir sürü restoran var. Bunlar yakitoriler, mangal yine ama onu kendi pişiriyor bildiğin mangalın üstünde.
Biz kendimiz mangal yapmak istiyoruz. Şeyi çok seviyorlar. Eti, tavuğu özellikle. Böyle bir dolaşalım. Bu caddeyi size hiç göstermemiştim. Ben de ilk defa geliyorum. Çok böyle küçük küçük dükkanların olduğu bir mahalle burası. Öyle aşırı gökdelenler falan görmüyorsun. Dolaşmak ve yürümek için de çok güzelmiş. En azından biraz daha sakin görece diğer yerlere nazaran. Bu ne abi? Yeterince tabela koymamışlar gibi diyeceğim ama burası... Ünlüler gelmiş büyük ihtimal. Ha, ünlülerin fotoğrafları mı? Bu tarz şeyleri yapıyorlar daha çok ilgi çekmek için. Bir erotik film starı bir Japon da gelmiş. Öyle mi? Ha, o erotik film starı mı? Yaylı fazla. O sektör inanılmaz ya. Böyle bir görebileceğimiz dükkan olursa onu da gösterelim. Dükkan Dışından bile olsa. kamerayla Yani sonuçta gece hayatı ya. bir yere kadar gösterebiliriz. Yani ben bunu zaten ilk Osaka'da bir göstermiştim, anlattım. Aha, ilk defa çöp gördüm. Kahvesinden. İnanamıyorum. Kişi başı 50 dolara bulabilir ama burası. Biz o paraya sınırsız et restoranında bile yemek yeriz. Gel şöyle biraz bakalım başka yere. Ya burada her bütçeye göre restoran var. Ama Japonya bana uygun geldi ya. Yani bak mesela birazdan göreceksiniz. Türkiye'ye göre evet fiyatlar uygun. Şimdi Bir de yediğinin de farkına varıyorsun ya. O lezzet, o tat geliyor yani burada. kalitesiz bir şey yok ki. Şurası da güzel gibi. Aha, bir yer bulduk. Çok şey diyor. Okey, iyi. Arigato. Oo, bildiğin mangal. Et kokusu ne kadar güzel bir şey. Şimdi sipariş veriyoruz. 5 kilo ne dedin abi, ribeye. 3 kilo kuzu. Ne bulabiliyorsanız getirin. Çünkü bugün benim artık Japonya'daki son günüm. Yarından itibaren Deniz Pehlivan artık Türkiye'ye döner. Uzunca bir ara dinleneceğim. Akabinde de pek tabii ki yine dünyanın farklı yerlerini gezmeye devam ederim ama kilo alıp bir durup böyle hayatımda bir dengeyi sağlayıp bir kendimle bir baş başa kalıp sonra yolculuklarıma devam ederim. O yüzden son günümün de birazcık keyfini iyi çıkarmaya çalışıyorum. Adam çatır çatır Japonca konuşuyor. Oğlum burası sınırsız et restoranı çıktı. İnanamıyoruz. Ve bedava, dur anlatacağım. I can keep the menu. Thank you. Ne içeceksin diyor. He, bira önce. Bir de su. Soğuk su şimdi. Ne güzel bir restoran çıktı. Ne diyorsun? Spontane gezince böyle rastgele girdim. Bak planlasak hatta sana sınırsız yere gidelim diyordum. Denk geldi şu an. Abi sınırsız et restoranına gelmişiz. 3500'e bunların hepsini yiyebiliyorsun. Yani 1 dolar 150 değil mi? 23 dolara 90 dakika boyunca sınırsız. Şurada da 4500'e 120 dakika sınırsız. Kaliteli et yemek istiyorsan işte böyle 7 dolar daha üstüne vererek alabiliyorsun. Ama bize çok yemek yemiyoruz. Aç değiliz ama bu mesela 5500'de Wagyu falan var. Evet 5500'de o da 40 dolara ediyor. 40 Abi dolar. yine para değil. 2 saat boyunca istediğin kadar yiyorsun. Ve Japonya'dayız. Ayrıca içecek de 2 saat boyunca viski, bira istediğin kadar içebiliyorsun. Sınırsız 1800'e ya da 1500'e. Nasıl Japonya bu? Çıldırıyoruz. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani şu etlere bakar mısınız bak. Acıkmışız biz ya. Bu arada heyecanlanmaya başladıysak. Şöyle tavuk geldi. Harika fileto etler geldi. Şu da etin bilmem neresiymiş. Salata geldi. Sınırsız bira geldi. Şuna ne vereceğiz abi? 5000 yen vereceğiz. Yani Kişi başı 30 dolar civarı. 500 4 içkiyle beraber 30-35 dolara geliyor. Sınırsız. 1,5 saat boyunca. Başlayalım. Bence Japonya'da yapılacak en güzel keyiflerden birisi bu ya. Hem böyle sohbet, muhabbet ortamı güzel oluyor. Bize de yakın değil mi bu kültür? Tabii biraz mangal kültürüne benziyor ya. Abi etlerimizi pişiriyoruz. Şöyle bir müsaadenizle alayım. Tuzla karabiber de verdiler. Çok lezzetli. Çok lezzetli. Ve böyle sulu sulu yaptık. Bak şöyle. Bu farklısı şiir gibi. Şimdi burada çok farklı etler söyleyebiliyorsunuz pek tabii ki. Biz böyle ribeye tarzı şeyler söyledik. Şu mesela bilmem neresiydi tam unuttum. Bakalım tadına. Bu da çok iyi. Şunlar da tavuk. Alayım bir de tavuk deneyeyim. Ne diyorsun? Japonya'da yaşayan bir kardeşimiz olarak. Fiyatına göre güzel. Valla ben bunu Türkiye'de yiyemem bu fiyata.
Çok lezzetli. Normal standartta bir şey yani. Evet. 7-8 dolar daha vererek Wagyu bile yiyorsun. Şimdi de tavuklarını deneyelim. Yani şu ülkenin tavukları o kadar lezzetli ki. Arigato. Bunun da çok güzel olacağına eminim. Ülkede en pahalı şeyi yiyoruz. Etten daha pahalı. Biber, soğan mı bu abi? Yeşil soğan değil mi? Şu O mantar. mantar mı? Güzel. Tavuk bile harika. Mangal olduktan sonra bunu yapmadan asla Japonya'dan dönmeyin. İnşallah bir gün gelirsiniz. Cem tabi beni tanımıyor. Deniz sen hiç göstermiyorsun, nasıl bu kadar yiyebiliyorsun dedi. Maşallah. Dedim çünkü beleş. Şaka maka. Yani ben böyle şeyleri yedir çok seviyorum. Yine birer porsiyon daha et söyledim. Sake, şu kadar sake getirdi. Bak bu dışarıda zaten 1000. Ben burada 90 dakika sınırsız alkol aldım 1500'e. Şöyle bir tadalım. Pirinçten yapılıyor. %5, %10 muydu alkolü? Aa güzel. Ben onun sıcak versiyonunu söyledim. Onu da bir denettirirsin. Güzel. Ama asla alkol içmeyin. Alkolü kimseye önermiyorum. Ben bu zıkkımı dünyada gezip deneyimlemek zorunda kaldığım için içiyorum. İçmeyin yani, tamam mı, sakın. Paramızı ödedik. Artık buradan çıkıyoruz. Patlamak üzereyim. Herhalde şuraya kadar yemek yedim. Çok güzeldi. Lezzet olarak yine her zamanki gibi harika. Enerjiyi aldıysak artık Tokyo gece hayatına arigato gozaimasu. Arigato. Thank you. Sakız da verdiler. İkrama bak. Çocuğun tatlılığına bak. Ay. Çocuğu gördün mü girişlik ne kadar güzel. Maşallah. Bana son yıllarda bir şey oluyor, çocuk görünce dayanamıyorum. Hayırdır inşallah. Hazırsak artık Tokyo gece hayatına başlayabiliriz. Abi gece ışıl ışıl oldu. Her yerde tabelalar, neon ışıklar. Çalışmaya başladıysa Tokyo'ya artık gece girişini yapabiliriz. Şimdi burada bir 250 tane barın ve işletmenin olduğu bir cadde var. Oraya doğru gidiyoruz. Harika bir ortam oldu. Abi gecesi çok başka. Başka bir hayat var ya. Yani resmen başka bir dünya oldu. Senin videolarında gündüz gördükleri Japonların tamamı 180 derece farklı versiyonunu şimdi gece hayatında görecekler. Ben şu an gözüne ışık tutulmuş tavşan Burada gibiyim. mesela kızların numarasını almaya çalışıyor. Bu genç. Aa nasıl? Ana numarasını almaya çalışıyormuş direkt. Çok çekme de. Japonlar böyle 20'li yaşların başında, 20 yaşlarının altında 5-6'ya kadar uyuyorlar. Ondan sonra piyasaya çıkıyorlar. Rahat bir şekilde gidiyorlar kızların yanına. İşte numaranı ver, buluşalım, bir şeyler içelim muhabbetleri yapıyorlar. Hadi ya. Benzeri. Bu kızlar da erkekler de hepsi şuradaki dükkanlara, restoranlara, kafelere müşteri çekmeye çalışıyor. Erkek kafe, kız kafe. Erkek kafede mi var? Erkek. Maid kafenin. Maid kafenin erkek male kafe diye de geçiyor. Onların versiyonu. Bayağı kızlar gidiyor erkeklerle konuşmak için. İçki içiyorsun, sohbet ediyorsun. Bu da tabii diğer masum hallerinden. Asıl pavyonun döndüğü, deli paranın döndüğü yerler arka taraflarda. Şu an Tokyo'nun Aksaray'ına gidiyoruz. Biraz benziyor. Burada ne yapıyorlar ya? Burayı özellikle bak şu sağ tarafı çek. Oo. Saat kaç? 7-8 olmadı. Perişan haldeler. Perişan haldeler. Sabaha kadar böyleler. Bak şurayı özellikle kapattılar. Normalde böyle 7-8'den sonra içiyorlar, bayağı buraya ayıp Dağıtıyorlar. Sıçan, bıçan, kusan, kavga eden tipik bir Japon görüntüsü vermeyen insanların olduğu bölge. Tokyo'nun bence şu an en pis yerlerinden birinde diyebilir miyiz gece hayatı olarak? Evet, yani aslında buna rağmen bile sokaklar Pek o derece kirli değil ama bunlar biraz daha aykırı ya. Biraz Geçiyoruz. dağıtmış kesim mi? Saat daha 8. Gördünüz mü, insanlar yerlerde yatıyor. Arkamızdaki Japon çocuk mesela. Ne yapıyorsun, nasılsın? Numaranı versene konuşalım. Allah Bir Allah. Japon'dan bekler misin mesela böyle? Hani Japonduk ya, sen Japonsun, kendine gel. Çekingenler, içine kapanıklar ama bir de böyleleri var. Bunlar akşam piyasaya çıkıyor işte. Vay anasını. Şaşırdın değil mi? Ben ne bileyim abi, herkes atom parçalıyor sanıyorum burada. Pavyonların olduğu yere gidiyoruz şimdi. Böyle kilometrelerce uzanan sokak. Çekim yapabilir miyiz?
Yani biraz gizli mi yapayım? İçlere girsek bizi öperler, ayıptır söylemesi. Çünkü bir şampanya 200-300 dolar para isterler. Kız gelir yanına konuşur ama olay şu. Kız sana sürekli şöyle bir şampanya aç, muhabbet edeceğiz. Şampanya aç, muhabbet Standart. edeceğiz. Biliyorsun. Bir hesap geliyor 1000 dolar, 2000 dolar. Sonra oğlanın nişanını yaptık. Muhabbetine döner. Biz kapının önünden yavaşça geçelim o zaman. Bunun erkek versiyonu da var. Bu da bir hayli popüler. Bayağı kızlar, kadınlar gidiyor. Host diyorlar bunlara. Erkeklerle, şimdi resimlerini göstereceğim sana. Numara numara. Ayın hostu. En fazla Ne sıralama mı yapıyorlar tabii aralarında? tabii. İleride şaşıracaksın. Vay be. Yani gerçekten Gariplikler şehri. hiç beklemediğim şeyleri duyuyorum. Fragman bak. Burada ne yapıyor? Biraz Koreli'ye benzemişler şeylerle de. Animeye de benzemişler gerçi ama estetiğe baksana burada. Abi çok ilginç ülke, çok. Yani neresinden tutsam bir detay çıkıyor. Gündüzü ve gecesi sen de gezdin Japonya çoğu yeni. Çok farklı değil farklı, mi? çok farklı. İnanılmaz farklı. Bambaşka. O gündüz mesela ben geçenlerde bir bara gittim. Barda birileriyle tanıştım. Belki yakitori restoranımız var dediler ama nasıl zil sarhoş muhabbet. Ertesi gün restorana gittim. Öyle bir seviyeliydi ki ulan dedim dün siz beni davet ettiniz. Gel dediniz. İşte gündüz o olmuyor. Onların muhabbeti 5'e kadar seviyeli bir şekilde. 5'ten sonra iş bitti. Dağıtıyorlar. Gidelim kafamızı dağıtalım. İşte sesi üzerimizden Bak şu kız atalım. mesela ne yapıyor bak bu kızlar? İşte Neyit kafeci mi? 20 yaşın altında bir büyük ihtimal. Kız kafe, göz bar diye geçiyor. İçkini içiyorsun. Bu kostümlü kızla muhabbet ediyorsun. Allah Allah. Muhabbet etsem ne olacak ki kardeşim ya? Ama bir Japon böyle düşünmüyor işte ya. İçine kapanık adam. Yalnız. Veriyor 20-30 dolarını. 1-2 saat muhabbet ediyor. Kafasını dağıtıyor. Fırlaması fırlama, kapanı kapanı. Bak bu tarz muhabbetler. Bu erkek olanlar mı? Bunlar erkek barlar vesaire bak. Şu binada mesela baksana. Kaç tane var? Bu bütün gökdelen erkek mekanı. Vay be. Böyle onlarca bina var. Böyle sokak sokak gidiyor. Bir sürü de otel var burada. He, bazen de otele kaçamak yapmaya gidiyorlar. Lav oteller gibi. Biraz benzeri. Biraz benzeri. Lav otelde saatlik, birkaç saatlik kiralanan oteller. Japonya'da bu çok yaygın. Özellikle böyle gece hayatı bölgelerinde gezerken sizi sürekli ya da böyle masaj adı altında çekmeye çalışırlar. Onun da sonu genelde bellidir. Yani çok dışarıda bir şey dönmüyor gece hayatında. Mesela bu Tayland'da, Güneydoğu Asya'daki muhabbetler. O rahatlık yok burada. Burada öyle bir şey yok. Yapamaz da zaten Japon kültüründen gelen biri. Bak şurada resimler var. Tabu yok, koymuşlar var. Canon var, Nano var, Leyla var. Bunların hepsinin suratı aynı gibi ama. Bunlar ne şimdi? İçerisi gazino mu? Pavyon gibi düşün. İçeriye gidiyorsun. İşte birisini seçiyorsun. Ben hiç gitmedim. Duyduğum kadarıyla anlatayım. Duyuyor. Sohbet, muhabbet. Cem Yılmaz. Duyuyoruz. Hani bizim haberimiz yok. Sohbet, muhabbet, bir şampanyaya 100 dolar, 20 bin yen, 30 bin yen derken. Verelim 100 dolar ne olacak ki? En azından içerik çıkar. Parası olan insanlar gidiyor. Arkadaşlar 100 dolar vereceğiz. Herkes gönlünden kopan bağışları yapsın. Kişi başı birer dolar alsın. Şöyle bir muhabbet var, hani girin gösterin diyenler olacaktır. İçeride kamerayı kesinlikle şey yapmıyorlar. Ya çok nadir öyle birine denk gelme. Hadi gidelim 200-300 dolar verelim, muhabbet edelim, o muhabbeti çekelim. Çok nadir o da. Niye ya? denk Değer, gelme. ben vermeye razıyım. Bana izin versin, ben vereyim 200 dolar. Yapalım, soralım istiyorsan. Ben sorarım. Abi ben Tokyo'ya gelmişim. Bir daha ne zaman geleceğim Tokyo'ya? Bu kadar insan izliyor. Burada her türlü şey dönüyor. Çünkü o mekanların çoğunluğu... Ya baştan söyleriz. Yani çekilebilecek şeyleri gösterelim deriz. Bir bakıyorum başka şeyler göster. başına bir iş gelirse hani Sonra Yakuza'nın eline bir düşmeyelim. şey yapamazsın yani. Şey nasıl peki buradaki gece mafyaları yani mafya olayları Yakuza mıydı? Yazık mı? Ya onlar çok normal insanlara bulaşmazlar. Bak onların ben sana kısaca şeyini özettim. Sen onlara bulaşmazsan onlar da sana bulaşmaz. Nereden peki anlarsın bir insanın o mafyalardan? Yakuza olduğunu. Evet, Yakuza. Onu işte ya Japon olacaksın ya da uzun bir süre burada yaşamış olacaksın. Hal ve hareketlerinden anlaşılıyor, dövmelerden. Mesela bir Japon gibi yürümüyorlar mesela. nasıl yürüyor? Ya biraz kasıntı mı yürüyor daha? Biraz kaslı yürüyor. Ben dövmelerden anlıyorum. Böyle hareketlerinden filan anlıyorum artık. Çünkü belli başlı bölge bölge onların dövmeleri farklı oluyor, değişiyor. Bizzat girip paket verdiğim için az çok karakterlerini biliyorum yani. Çok bulaşmak istemeyeceğin türde insanlar kalmadı. Fazla hani o eskisinden kalan o Yakuza abi kılıç kesiyor bilmem ne yapıyor şöyle muhabbetleri eskisi gibi yok. Mafya olay değil yani artık. Ama hala devlete kadar uzanan bayağı arka planda işlerin de döndüğü
olaylar var. Peki sana bununla ilgili bir soru soracağım. Mesela normalde Japonların kültürlerinde genel olarak dövme yok ya. Ya da dövme işte zamanında suç işleyen ya da kötü bir şey yapmış insanların aslında bir lekesi olarak biliniyor. Evet, doğru. Ama son yıllarda bakıyorsun bak şu gençlerin birçoğunda dövme de var. Anime karakteri gibi kıyafetleri de giyiyorlar. Ne kadar değişmiş değil mi? Ne kadar enteresan kültür değişimi. Zaman geçiyor, devir değişiyor. Bunlar Z kuşağı da bir farklı. Buranın da Z kuşağı farklı, Farklı. yani. Evet. Bak şu bilgileri var ya, arayın da bulun hadi internette. Bulamazsınız. Bir hayalin peşinde farkıyla. Bak sana dediğim yerler buralar. Ha bunlar mı gazino? Şuradan çek. Bu nasıl Japon 1.90 ya? Ha erkekler bunlar. Aynen bak o sıralama dediğim yer. Kayva. Kızlar ne oluyor? Aa numaraları var hepsi. Evet. Enteresan bir şekilde birinci sırada bu popülermiş. Vay anasını. Bu adamlara gidiyorsun işte popülerliğine göre para 1600 yen yazıyor galiba orada. Black Diamond Club'mış ismi de. İlginç. Gerçekten çok ilginç. Şimdi translate ettik. Şu bir numaradaki arkadaş senede bu işlerden 340 milyon yen kazanıyormuş. 1600 tane de bakın şurada yazıyor müşterisi varmış. Paraya bak. Senin dediğin akıl almaz para bu mu? Buralarda dönen. Evet, 200 bin dolar deli para. Ya bunlar bir yerlerde kalıyorlar. Böyle deli böyle lüks yerlerde kalıyor. Deli para dönüyor ya. Deli para dönüyor. Ortalama bir Japon'un kazandığı parayı bunlar büyük ihtimal yarım gecede falan kazanıyordur yani. Daha kısa sürede kazanıyordur. Vay anasını. Ne yapsak pavyon mu açsak Japonya'da? Yanlış bilmiyorsam Hesap. bir tane Türk de buralarda çalışıyor. Öyle bir duyum almıştım. Hadi ya. Ama hiç tanışmadım kendisiyle. Öyle bir duyum aldım. Abi bunların hepsi erkek. Pavyon erkeklerin hizmet verdiği pavyon. Kadınlar geliyor. İnanılır gibi değil gerçekten. Yani ben bu kadar ilginç yer şu ana kadarki Tokyo gezimde görmedim. Ve Cem'in de özellikle anlatımı ve çevirisi sayesinde çok da gördüğümüz bu ışıklı hayatın detaylarını anlamaya başladık. Yani tabii ki ben buraya tek başıma gelsem asla bunu anlamazdım. Cem'in de YouTube'da kanalı var. Nasıl geçiyordu Cem? Cem Kun. Cem Kun diye. Cem Kun diye geçiyor. Açıklamaya da bırakırım linkini. Kesinlikle takip edin. O da burada çok güzel videolar yapıyor. 2 yıldır burada yaşıyor. Eşi Japon. Her şeye hakim. Hatta Japonya'ya gelirseniz, gezmek isterseniz size yardımcı da olur. Kendisine ulaşırsınız. Ve ben aynı zamanda bu gezimin bütün açıklama kısmına hem web sitemdeki yazıları hem otellere kadar önerileri bölge bölge bırakacağım. Onlara bakarsanız ve buraları gezerseniz bize teşekkür edersiniz. Daha ne yapsın bu çocuk? Yeni bir mahalleye geldik. Şuradaki muhabbet Neredeki? bunlar çıktı. Yine mi fuhuş, yine mi gazino? Oturalım da çaktırmadan. Bak burada dikkat ettiysen İngilizce yazıyor. Kulüp manzur information falan diyor. Artı 18. Buraya giriyorsun. Burada herhangi bir muhabbet yok. Nasıl bir şey istiyorsun? İçeride bir tane abi var. Diyeceğim ama bir abi var. Sen ne istiyorsun diyor. Ben şunu istiyorum diyor. O seni burada bir yerlere yönlendiriyor. Bayağı information köşesi. Bu şey turist information ama O yönde. öbür yönlerde. Abi çıktı galiba bu abi. Bilmiyorum. İnanılmaz. Hadi devam edelim. Yoksa mafyanın eline düşecek. Abi yani Japonya'yı bu kısmını ben hiç böyle düşünmemiştim. Çoklardayım. Şimdi biraz daha böyle Bak bu abiler lafını kestim. Görüyorsun. Çok Evet. da şey yapmıyorlar. jilet gibiler. Jilet gibiler. Burada öyle beklemelerinin bir sebebi var. Ya böyle önemli birinin eşini, dostunu getirmiş. Ya da o dövmeli abilerden birini bekliyor. Bak hal ve hareketlerinden Evet, fark ettim. gözlüğünden bilen o şeklinden Evet. anlayabilirsin. Evet. Bunlar Kamerayı nasıl döndürdüm hemen. Başımız belaya girmesin diye. çok bulaşmak istemeyeceğin kişiler yani. Mesela arabasına git yaslan. Böyle hıkmık et ya kardeşim ne yapıyorsun de. Paket. Alırlar seni yani. O yüzden efendi gibi çekimimizi yapalım. Hani bana da kızmayın niye kendinizi çekiyorsun sürekli diye. Sebebi bu. Sarmış gidiyor. Oğlum daha saat 7-8 gözünü seveyim ya. Ne içtiniz ya? Şurada B1 yazıyor ya. Evet. Mesela dili açık bir abla var. Evet. O işte erotik film starı. Bayağı orta yaşın üzerinde.
Onun bir tane barı var burada. Kapatmış galiba. Geçenlerde öyle bize video çekmek için gittik ama yoktu kendisi. Kendini koymuş müşteri çekmek için. Evet, bu tarzda erotik film starlarının olduğu barlar, onların olduğu barlar bir hayli fazla Tokyo'da. Öyle mi? Ne yapıyor? Kendini bilindiği için gidip kendine mekan mı açıyor? Gidiyorsun sohbet, muhabbet, işte Onunla. içki içiyorsun onunla ya da işte yandakiyle vesaire. O yüzden bu videonun başında da bir uyarı yapalım. Bu videoyu çocuklarınızla izlemeyin. Çünkü anlatacağımız şeyler Japonya'nın diğer yüzü olduğu için çocuklarla izlenecek bir içerik oluşturmuyoruz. Bakın bu dünyada en zor yapılan balıklardan ve yanlış pişirilirse insanı zehirleyen balık fugu. Bunun eğitimi 10 sene falan sürüyor. Bir şeften artık el alıyorsunuz ve eğer bunu doğru pişiremezseniz insan zehirleniyor. O kadar değerli ve önemli onlar için ve buradaki bir restoranın akvaryumu. Ayrıca oldukça da pahalı. Oğlum arkadaki abilerin yanından geçtik yine. Adamlar film setindeki karakterler gibi. Korkuyor değil mi insan böyle? Abi şöyle yani. Yan yana gelince. O kadar zamandır Japonya'dayım, böyle tipler şeyler görmedim duruş olarak. Normal bir Japon'u getir yanına koy. O havayı vermez, o korkutucu havayı vermez. Bahsettiğim konu bu işte. O, Duruşundan değil mi? o şeyi korkuyu veriyor sana. Lan var ya çok ilginç. Bak o ara sokaklardan birine geldik. Buralar bile pırıl pırıl. Aa. Herkes öyle. Tam Tayland havası vibe'ı veriyor. Direkt İnanılmaz. Ne istiyorsunuz diyor. Dans mı vesaire vesaire mi çeviremedim. İngilizcesi olanlar biliyor. Ne yazıyorsa. Seçiyorsun. Striptease Club gibi de aynı zamanda. Sana şov yapıyorlar. Böyle bir ara sokak. Ya bir de burayı rahat rahat çekemiyorum. İnsan ister istemez bir geriliyor. Yani şimdi sokakta dönen hikayeleri bildiğimiz için şu an kamerayı kapatıp girsek eyvallah ama öperler bizi burada yani. Ben başıma geleceğini biliyorum az çok. durduk yere şey yapmayalım. Bela almayalım. Böyle bir yere geldik. Her yer ışıl ışıl robot show diyor. Burası restoran. Robot Yemeğini yerken bayağı robot kıyafetlerini giyen böyle demirli, zırhlı, mırlı Japon 1.60, 1.70 sakuralar. Bayağı bu boydalar. Dans filan ediyorlar yani. Yani şu görüntü varsa içeride de buna benzeyen biri vardır yani. Bir de zenci abiler çok fazla olmaya başladı, fark ettin mi? Evet. Onlar... Şey gibi yani, abicim ne vereyim abime der gibiler. Ama size net bir şey söyleyeyim. Kesinlikle Tokyo'da en beğendiğim yer burası oldu. Kesinlikle tartışmasız. Böyle çok ışıltılı bir sokağa geldik. Bu ışıltılı hayatı da biz seçtik. Gerçekten. Burası nasıl bir yer acaba? Gira Gira Girls. Ne yapıyorlar bunlar mesela burada ya? Çok merak ettim ha. Sorsana. Orası da bir samuray restoranı, aynı zamanda kızlarla oturup konuşabileceğiniz bir bar gibi böyle yer. Evet. 4000 yen. Kız dedi, buranın adı Hostess Bar diye geçiyor. 4000 yen, bir saat sohbet, muhabbet. 25-30 dolar para veriyorsun, sohbet ediyorsun. İçkisi, şusu busu derken fiyat katlanıyor, yukarıya çıkıyor. Bak şimdi enteresan bir yere gördük. Bak ne yazıyor? Soapland. Soplando. Yani Japonca genel ev anlamına geliyor yani. Bu bölgelerde bir hayli fazla. Lüks bir de lüks. Kaliteli diyor. Bak foreign yabancılar gelebilir, dolar ve böyle. dolar ödersin diyor. Her türlü getiriyorsun. Yeter ki gel ayağın alışsın. Tabiri caizse. Burası da artı 18, içeride çekim yapmak yasak. CD'lerin, pornografik dergilerin satıldığı, aradan görüyorsunuz bak girişine. İşte şey anlamadım ama içeride kızlar da olabilir çok. hadi gel bakalım bir ne olacak. Gel diye spontane. Ben çıkınca anlatırım size. Maksat ben elçiyim. Elçiye zeval olmaz, gel. Korktuk, dur önce bir bakıyoruz. Kontrol edelim. Ne diyor acaba? Ya böyle kalabalık yerlerde bazen internet çalışmıyor. Evet, benim de aynı. Peki o benzer fiyatlar Aynı şey. 3000-4000 yen istiyor, aynı mantık, gerek yok. Geri çekiliyoruz. Bir sonraki sokağa gidiyoruz.
Yani o kadar olay dönüyor bak hemen 20 metre ileride ama buralarda hayat devam ediyor. Gördüğünüz gibi restoranlar, kafeler, gayet herkes aslında aynı zamanda hayatlarına bir şekilde burada devam ediyor. Yani her yerde her şey yok. Belli başlı noktalarını gösteriyoruz biz size. Şimdi o Godzilla'nın olduğu yere geldik yine. Şu arka tarafta bir iki tane yer var. Oraya mı gidiyoruz? Bir pavyonun peşinde mi oldu? Fikir oluşması amacıyla madem gece hayatı videosu, o dışarıda olan bir iki tane kaldırmamışlarsa pano var. Onları göstermiş olur. Bu da Tokyo'nun, buranın gerçeklerinden ya. Abi zaten bizim olayımız bu değil mi? Yani var olan yaşamı aktarmak. Ben bunun benzerlerini Brezilya'da da yaptım, Kolombiya'da da. Olay tamamen yaşamdan kesitleri göstermek. Şöyle bir gidelim bakalım ne çıkacak ileride. Arkadaki sokaklarda mı? Teyze o senelerdir burada ya. Ne yapıyor? Buranın maması. Mama. Halı Kilim Travel. Abi bambaşka hayatlar var bak. O kadar çok ara sokak var ki nereye gireceğimi şaşırdım. Yani sen olmasan ben buraları bulamazdım. Ya bir de şöyle bir durum Çok var. benzer bir. Evet. Binaların içerisindeki her yer dolu. Bak boş bir yer yok. Bak 3 katlı bir yer. Onlarca dükkan var içinde abi. Hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyorsun değil mi? İnanılmaz bir şey. Hepsinde insan var şu vakitte. Böyle ortamlar işte içeride ama bunları kameraya çekemezsin. Çekemezsin. Yani. Çekmemek mi derler? Bak şurada da mesela enteresan aşağıda yerler var. Bu perdeli yerlerin hepsi aynı. Şurada 2980'e 60 dakika girip konuşabiliyorsun kızlarla. Şunların hepsi aynı mantık abi. Hepsi aynı formatta. Gerçekten en çok yaşayan yer burasıymış. Bir de buradaki olayda dikkatimi çeken şey şu. Mesela Amsterdam'da da bir sürü şey var değil mi? Ya da Tayland'da da var ama hiçbir tanesinin girişinde fotoğraflarını göremiyorsun. Burada bildiğin fotoğraflarla her şeyi sergiliyorlar. Öyle bir ortamı var anlayacağınız. Şimdi Barlar Sokağı'na gidiyoruz. Orada 250 tane yan yana pub ve bar var. Gidip bir de gece nasıl eğleniyorlar onu görelim. ...30 dakika mesela oturması 8500 yen. Sonraki muhtemelen her saat 2000 yen. Yani Japonya şartlarında da çok iyi para değil mi bu? İnanılmaz. Yani bayağı pahalı bir zevk aslında. Masajda 4800 yenmiş saati. 35 dolar. Çok uygun. Buraya göre uygun. Evet. Şimdi o meşhur sokağa giriş yaptık. Böyle bir sürü bar var. Trafiğe kapalı bir cadde burası. Yavaş yavaş hepsini gezeceğiz. Çok küçük ama ya dükkanlar baksana. 4 kişi girse sığamaz. Şuraya bak, konteyner gibi. Buranın olayları bunlar bu gördüğün gibi. Ha giriş bir de 300. Oğlum çok aşırı ufak değil mi ya? 6 kişi falan anca sığar. Hani biri çıkmak istese de çıkamaz oradan. O yüzden oturma ücreti alıyorlar. 300 yani. 300 yen, 500 yen, 1000 yene kadar değişiyor. Yani çok küçük dükkanlar. Hani ben bir sürü bara da gittim Tokyo'da. Bulunduğum sürede Japonya'da. Bu kadar küçük dükkanları görmedim abi. Yani çoğu yer böyle değil. Bence burası biraz tamamen küçük dükkan kurmak üstüne kurulmuş. Biraz unik burası. Bir gözümüze bir yer kestirelim girelim ya. Ya biraz takılalım en kötü ha. Denemiş. Biraz da zaman geçsin hem millet. Kendine gelene kadar. Gece hayatı daha başlamadı. Aa bak burası biraz şık. Ama şimdi sokağa bak, daracık yer. Buradan da mekan var. Nereye gidiyor bunlar ya? Roket diye bir yere gidiyor. Roket. Bak şurası güzel gibi ama içeride pek kalabalık, aksiyon yok. İlk kez geliyorsan diyor, charge etmeyeceğiz para diyor. Gel bir bakalım ya ne olacak. Spontan nereye gidiyorsun? Başımıza gelmeyen kalmasın, tamam mı? Güzel bir yere geldik gibi. Yani şimdi Allah aşkına oraya gidip eğlenmek keyifli mi ya? Hani bir deniz kenarında oturursun. Ne bileyim bir nehir kenarında oturursun. Böyle bir manzara olan bir yerde anlarım. Ne olduğu belli değil. Böyle bir dik bir şey merdiven. Bakalım mı? Gel.
Allah'a emanet, gidelim bakalım. Oğlum çok dikmiş. Kanka burası pavyona benziyor. O kadar çok küçük küçük dükkan var ki, ama ben yani hiç sevmiyorum böyle dar yerlerde oturup bir şeyler içmeyi vesaire. Zulüm gibi geliyor çünkü havadar değil. Ne yapayım, böyle küçücük yere girip basık bir şekilde 6-7 kişi oturup içerisi leş gibi kokuyor, yalan söyleyeyim. O yüzden hiç beğenmedim. Şöyle çok güzel, ferah bir yer bulduk. Birer kadeh bir şey söyledik. 800 yen mi ne sadece? Yani 6 dolar gibi düşünsenize. Böyle mekanda oturup dinleniyoruz. Bugün güzel bir akşam oldu ama çok gece kulüpleri de var buralarda. Her yerde var aslında Tokyo'nun, ama gidip onları çekmek istemiyorum. Çünkü bana ilginç gelmiyor. Kulübe gidip neyini göstereceğim size. O yüzden yani buraya gelirseniz bilin ki yüzlerce gece kulübü ve onlarca bölgede yer bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Yine bak, aynı zamanda her yerde olduğu gibi ücretsiz su da veriyorlar. Suları çok güzel. Yani Japonya'da hiç daha kötü bir ikram su içmedim diyebilirim. Takıldığımız mekan burasıydı, Unlimited diye. Vallahi çok beğendim. Çok güzel bir yerdi. Şimdi şuradan artık böyle dolaşa dolaşa metroya doğru gidiyoruz. Burada az önce hatta şu kızların gerisinde bir tane sokağın ortasında fal bakan abla vardı. Böyle şeyleri çok seviyorlar. Yani hem dinlerinde var hem sosyal hayatlarında. Böyle güzel şeyler duymayı, umutlanmayı, bir nevi kaçmayı aslında bayılıyorlar. Anime hayatı da öyle bir şey değil mi? Köpek olan abi var ya bir tane. Evet, aynen. Kendini köpek hisseden Japon bir abi vardı. Sokaklarda böyle geziyor. Adam ben artık köpek olmaya karar verdim deyip köpek kıyafetiyle gezmeye başladı. Ya da ne bileyim, anime karakterini görüp anime ile evlenen var. Şimdi buradan dönüyoruz. Yavaş yavaş istasyona gidiyoruz. Bakalım başka ne göreceğiz. Saat 12 oldu. Kalabalığa bak hala. Koş. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Cem'e çok teşekkür ediyorum. Bu güzel bilgiler, deneyim, tecrübeler ve anlatım için. Ben elimden geldikçe size Tokyo'nun bu kısmını da Cem'le beraber aktarmaya çalıştım. Açıklamada da her şeyi yine bırakacağım, oradan bakarsınız. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Japonya'da onlardan bir tanesi. Yani dışarıdan sen Japonsun, inanılmaz bir ülke, şöyle mutlular, yok şöyle refah var değil. Tamamen düşündüklerinizin aksine geçinmesi, özellikle Tokyo gibi bir ülkede çok zor. İnsanlar mutsuzluktan alkole, bambaşka yapay hayatlara sarılmışlar. O yüzden bu videoda birazcık da motivasyon anlamında mutlu olmanızı umut ederek bir içerik ürettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik Tokyo'dan Görüşürüz. Türk bayrağıyla bitirelim. bitirelim. Bak tam burada. Evet, Türk restoranı var şurada. Dünyanın her yerinde inşallah oluruz. Sizlere de rehber olabiliyorsak ne mutlu. Bay bay. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.